Çocukluğumu hatırlamak istiyorum. Hatırlayabildiğim en küçük anımı. Küçüklüğüme ve genç kızlığıma dair ne çok fotoğrafım var. Yetişkinliğimde ise neredeyse yok. Fotoğraf çekilmeyi ne zaman bıraktım? Hatırlamıyorum. Gençlik ve çocukluk fotoğraflarımı ardı ardına diziyorum. Portreler, aile fotoğrafları, yakın arkadaşlar, bahçemiz, düğünler, sınıf arkadaşları. Çoğu hazırlıklı, kararlaştırılmış, buna özel hazırlanmış fotoğraflar. Dedenin fotoğrafçı arkadaşının eve çağrıldığı, anneannenin 3 kız kardeşe bir örnek diktiği, kıyafetleri giydirdiği, divan üstüne dizildiğimiz bu fotoğrafı çok seviyorum. En sağdaki benim, en büyükleri. Soldaki Hale, ortanca. Ortadaki ise Jale, en küçüğümüz. Ben cevizin altında doğdum. Köklerim uzun, ben kısayım. Annem bana hamileyken dikmiş bu ceviz ağacını. Benimle birlikte büyüyüp serpilmiş. Sen gölgesinde kitap okumayı seversin, aynı benim gibi. Ama altında uyumayacaksın. Gölgesi ağırdır. Bir de cevizin bir huyu vardır. Budaklarından biri oluşurken yakınında kim, ne varsa hemencecik budağın içine resmini akşediverir der Yaşar Kemal. Sence bizim cevizin budağında hangi resim var? Varoluşumun kökü burada. Mıhlandığım yer. Memleketim, hep kaçmak istediğim ama hep vazgeçtiğim yer. Senin de doğduğun yer. Burası çocukluğumun geçtiği sokak. Annem bizi kesen yoğurt almaya gönderirdi. Biz de poşeti deler yoğurda eme eme gelirdik. Yoğurdun yarısı biterdi. Annem kızardı. Anneannenle hep çalkantılı bir ilişkimiz oldu. Ona sarıldığımda huzur duyardım ama otoriter ve sinirli ses tonu aramıza hep mesafeler koyardı. Çocukluğumdan beri beni en rahatsız eden şey bu ses tonu oldu. Bazen sen de böyle konuşmuyor musun? Nedensizce sert, otoriter, sinirli. Anne birçok anlama gelir. Öfke, sabırsızlık, şefkat, sevgi. Evcilik oynayalım mı? Uyuma numarası yapalım mı? Babam ilk fotoğrafta kunduracı olmaya aday. Baba baskısıyla yetişmiş Kemal. İkincisi Paris'te bir deri atölyesinde çalışan Kemal. Kunduracılığı bırakıp Paris'e gitti. O yüzden onu fazla göremezdik. Her zaman bir aylığına izne gelir ama daha fazla kalırdı. Yazları geldiğinde biz çocukları Kuşadası ya da Didim'e tatile götürürdü. Hem mutlu olurduk hem de mutsuz. Çünkü annem bizimle gelmezdi. Bizi götüren şoförün karısı ve çocukları da gelirdi. O çocukların daha mutlu olduğunu düşünürdüm. Her zaman herkesten önce hazır olurdum. Kardeşlerimi kontrol ederdim. Hayata karşı hep acelem vardı. Annem gibi. Bizim seninle hangi huylarımız benziyor? Yumurtayla domatesi aynı anda yeme işin. Hı? Aklına koyduğunu yapışın. Kitap okuma şeklin. Yalnız kalmayı sevmen. Serbest ruhlu, durduğu işte duramayan, sürekli iş değiştiren biriydi.
Aynı zamanda deli dolu, hayat filozofu. Hep biraz paranoyaktı babam. Paranoyası ve takıntıları vardı. Mesela 19 yaşında trafik kazasında felç geçiren kız kardeşimi bir gün uzaylıların gelip iyileştirmeyi teklif edeceğini düşünürdü. Babam saatlerce gökyüzüne bakıp yıldızları anlatırdı. Atlasından isimlerini, yerlerini ezberler, büyük bir tutkuyla gözlemlerini sayıp dökerdi. Anlatırken heyecanlanırdı. Yıldızlarla ilgilenmediğimi söyleyemezdim. Yıldızlar, böcekler, diller, futbol, Amerikan seçim sistemi beni ilgilendirmiyordu. İçimde olup bitenler yeterince fazlaydı. Aydın Cumhuriyet Kız Lisesi'ne parasız yatılı olarak beni okumaya gönderdiklerinde ilk kez hasta oldum. Oldum olası biraz hastaydım zaten. Hastalığım defalarca kez tekrarlandı. Farklı isimler kondu. Majör depresyon, bipolar, iki uçlu duygu durum bozukluğu, manik depresif, şımarıklık, ergenlik, tembellik gibi. Küçükken kendimi çok güçlü hissederdim. Şimdi ise göründüğüm kadar kuvvetli olmayı diliyorum. Güçsüzüm, zayıfım. Devasa bünyeli hassas biriyim. Kırılgan bir kalbim var. Önceleri her şey bu yüzden zannederdim. Sonra bipolar olduğumu öğrendim. Bipolar teşhisi ancak 30 yaşımda kesin olarak konabildi. Üniversite için sınava girerken hep hasta oldum. Defalarca denedim ama olmadı. O zaman çok üzülmüştüm, çok sıkılmıştım. Bir aileye sahip olamamaktan korkardım. Evlenemeyip evde kalmaktan. Ama korktuğum olmadı. Babamla tanıştım. Kısa sürede evlendik. Ben öyle sanmıyordum evliliği. Bir gemiye binilip gidilecek sanıyordum. Balonlarla dolu bir gemi. Öyle değilmiş. Kandırıldığımı hissettim. Baban üzgün ve kırgın bir adamdı. İçmediği vakitler bizimle pek konuşmazdı. Neyse ki her gün içerdi. 4 kişilik bir evde size rağmen yalnız hissettiğim çok oldu. Sizi erkenden uyutup gece geç vakitlere kadar babanın gelmesini beklerken yalnızdım. Geceleri sarhoşların derin uykusuna daldığı zamanlarda uyuyamadığım için yatakta kıvranırken yalnızdım. Herkes babamın içtiğini bilirdi. Ama biz saklardık. Herkes annende bir şeylerin ters gittiğini bilir ama biz saklardık. Alenen hiçbir yerde hiç kimseye anlatmadık. Ablan ilk hamileliğim değildi. İlkini hastalıktan dolayı aldırmak istediler. Ben istememiştim aldırmak. Hastaneye giderken kıyafetlerim zor çıksın diye kat kat giyinirdim. Dar taytlar giyerdim. İşe yaramadı. O yüzden ablanı çok istemiştim. Ama mani ve depresyon atakları geçirdim. Karnımdaki bebek bana yabancı geliyordu. Orada olmaması gereken bir şey gibi. Tek kişilik bedenimde 2 kişi vardı. Sıska bedenim, ağrıyan memelerimle kendi karnıma tahammül edemiyorken nasıl bakabilirdim ona? 3. ya da 4. ayımda tam hatırlamıyorum. Hap içtim. Midem yıkandı. Ablam her şeye rağmen sağlıklı bir şekilde doğdu. Bir zaman herkesten sakındım onu. Bir süre mutluyduk. Ama sonsuza dek sürmedi.
Ne yazık ki bipolarlığın peri masallarından pek haberi yok. Baban sizi çok sevdi. Sadece sevgisini kelimelerle ifade edebilen biri değildi, o kadar. Kelimeleri hep yanlış kullandı. Kendinden hep kaçtı. Kelimelerinde kırılabileceğini hiç öğrenemedi. Evet, kelimeler sadece insanları kırıp yaralamaz. Kendileri de kırılır. Kelimelerin oluşturduğu yaralar çürüklerden daha zor iyileşir. Bir kelime kırıldığındaysa her şey yekpare yerinde kalır ama her şey dağılır. Bu yüzden her şey iyileşir ama kırılan kelimeler iyileşmez. Baban kelimeleri çok kırdı. Artık kendine ait hiç kelimesi kalmadı. Seninse kırılan kelimelerin yerine koyacağın kendine ait kelimelerin olacak. Onları bulduğunda belki kendini de bulursun. Babam bir gün içmeyi bıraksa, annem bir daha kriz geçirmese, paramız olur, kavgalarımız azalırdı. O zaman hayat bilgisi kitabındaki ailelerden olabilir miydik? Bazen çok kısa sürse de çok iyi hissediyorum. Çekingenliğim kalmıyor ne insanlara ne hayata karşı. Hareketlerimi uzun uzadıya düşünmüyorum. Hatta hiç düşünmüyorum. Jestler, mimikler, sözcükler tak diye yerini buluyor. Kendimi o zamanlar çekici hissediyorum. Bilgili aslında, bilge. Tek düzelik diye bir şey yok artık. Hayatımda her şey ilginç, her şeyle ilgiliyim. Sonsuz enerjim var. Uyumuyorum. Uyumak zaman kaybı değil mi zaten? Hayat kaçırmaya değmeyecek kadar güzel. Hayat güzel, hayat güzel değil mi? Yediğim her yemeği ilk kez yer gibiyim. Her lokmanın tadı başka. Aynı anda birçok şeyi hissetmek mümkün mü? Böyle zamanlarda birçok şeyi beğenmese de beğenmiş gibi yapan, söylemek istemese de söyleyen insanlardan nefret ediyorum. Sahtekarlar, sahteler. Ben en azından kendimim, farklıyım. Tüm duygularımı uçta yaşıyorum. Fikirler karışıp çarpıştığında, bulanıp belirsizleştiğinde yazmak iyi geliyor. Yazmayı seviyorum. Yazmasam dayanamazdım. Mevsimler gelip geçiyor. Kağıtlar birikiyor. Özenle sakladım hepsini. Artık siz de büyüdünüz. Yıllardır soğan kokan ellerim artık mürekkep kokar mı? Mutfak. İnsanlar mekanları sadece işlevine göre tanımlıyor. Oysa ben mutfakta yazabiliyorum, düşünebiliyorum, sevebiliyorum. Mutfakta birçok şey benimle konuşuyor. Dolap, sebil, ekmek poşeti. Bazen bir mutfak eşyasına dönüşebilirim gibi geliyor.
Sessiz, katı, her an bozulabilir, bıraktığın yerde kalan. Maniken kelimeler akıp gidiyor. Suya yazı yazmak gibi. Akıcı, duraksız, beyhude. Depresyondaysa iki kelimeyi zor bir araya getiriyorum. O günler çoğu zaman yataktan çıkmak istemiyorum. Yatak tenime batıyor. Çarşafın kırış kırış izi kalıyor. Terimden ıslak, kirli çarşaf yapış yapış. O zaman bile kalkmayı düşünmüyorum. Perdeleri daha sıkı kapatıyorum ki hiçbir ışık zerresi girmesin. Odanın ağır havasını soluyorum. En ufak bir istek, neşe, heves duymaktan acizim. Güne başlamazsam bir şekilde her şeyi geçiştiremez miyim? Geçecek. Hayır. Ne çektiğimi anlamıyorsun. Anladığını zannediyorsun. Sıkıcı, sersem, kalın kafalı, donuk, aptal, yetersizim. Sıradan işleri bile yapmaya mecalim yok. Saçımı yıkamak, giyinmek, yataktan kalkmak yeteneklerimi aşıyor. Bu bedenin içinde yaşanmaz. Denedin. Tekrar dene. Elimde değil, elimde değil. Aklım ölümde takılı kaldı. Ölmek, çürümek. Kafamdakilerden nasıl kurtulabilirim? Kafamdaki şeytanlardan Bilmiyorum. hemen şu anda ıstırabımı sona erdirebilirim. Deliliktense ölümü seçebilirim. Beni kim anlayabilir? Beni kim ikna edebilir? Beni kim sakinleştirebilir? Bana ne oldu? Bilmiyorum. Yaşamayı nasıl başarabilirim? Bilmiyorum. Annemin ilk intiharı değildi. Annem intihar etmeyi seviyordu. Yüzüne ütü yapıştırdı. Bileklerini kesti. Kendini arabanın önüne attı. Televizyona yüzünü yapıştırdı. Kutularca hap içti. Gözümü nereye dikersem dikeyim ıstırabımı sonlandıracak eşyalar görüyordum. Reçeteli ilaç kutuları, elektrik kablosu, jilet, düğmeler, makas. Bir keresinde bana neden intihar ettiğimi sormuştun ya. Her şey zor geldiği için yapmıştım. Yemek yiyip yatıyordum. Minik umutlara tahammülüm yoktu. Her şeyi tekrar tekrar yaşamak. Tüm çabayı sanki hiç vermemişsin gibi yeniden vermek. Her gün birkaç farklı ilaç içmek. Yine de tüm çabaya rağmen kurtulamayanları görmek kolay değil. Bipoları bazı açılardan kansere benzetiyorum. Kanserde de bazılarını kurtaramazsınız. Sadece bir süre daha hayatta tutabilirsiniz. Bipolarda da öyle. Her şeyi yaparsınız ama ilaçlar eninde sonunda bırakılır. Herkes bırakır. İlaçlar almak zorunda olduğum, unutmaya çalıştığım, nefret ettiğim, minnet duyduğum, eninde sonunda bıraktığım ama hep geri döndüğüm ilaçlar. Özellikle lityum. İlaçları bırakıp yeniden başladığımda gerçekliğe tosluyorum sertçe. Tepe taklak oluyorum. İlaçlar sersemletiyor beni. Kafam yavaş çalışıyor. Okuduklarımı anlamak için tekrar tekrar okuyorum. Oku salak diyorum içimden. Bir cümleyi bile okuyup anlayamayan kalın kafalının tekisin. Kendini koy vermiş bir şişko. Korkunu, didinişini, ayağa kalkışını, çok sert düşüşünü, pes edişini, tekrar tekrar mücadele edişini, paramparça oluşunu, kendini tamir edişini, umut edişini gördüm. Nereye yürüyorlar? Başlangıçlara, sonlara. Benim gittiğim yere gidecek var mı? Ya da benim geldiğim yerden gelen? Geçtiğim yollardan geçen benimle aynı filme ağlamış, aynı filmde kahkahalarla gülmüş biri. Benimle aynı hastalığı paylaşan biri var mı? Merak ediyorum. Görsem tanır mıyım? Bana bir sinyal verir mi? Bakışlarımız buluşur mu? Dışarıdan nasıl görünüyor? Ben nasıl görünüyorum?
Sylvia Plath, hayatımız çatladığında, en güzel aynamız kırıldığında dinlenmek, bir kenara çekilip iyileşmek hakkımız değil mi demiş. Değil. Dünya herkes için yaşanabilir olmuyor. İnsanlar bunu kesinlikle kolaylaştırmıyor. Birine bipolar olduğumu söylediğimde bipoların ne olduğunu büyük ihtimalle anlamaz. İnsanlar anlamadığı şeylerden daha çok korkmaz mı? Anladığındaysa yüzüne sahte bir acıma gülümsemesi kondurur. Her zaman yanında olduğunu söyler. Aslında içten içe senin hayatın her zamanki zorluklarıyla baş edemeyen bir şımarık olduğunu düşünür. Okulu tembel olduğun için bitiremediğinden, dostluklarını istemediğin için sürdürmediğinden yakınır. Yani özetle koca bir dengesizsindir onun için. Aynada kendime bakıyorum. Aynanın da bir hikayesi var. Yine kendimi kaybettiğim bir zamanda buzdolabını satıp aldığım ayna bu. Çok ihtiyacım olduğunu düşünmüştüm o zaman sanırım. Kafama koyduğumu yaptığım zamanlardan kalma. Farklıyım eminim ama aynada tek bir suret görüyorum. Gerçekten ben olduğuma emin olmak isterdim. O büyüleyici, özgüvenli, geçimsiz, hayalperest kadın nerede? O acı çeken, depresif, yitik ruh nerede? İçimdeki kadınlara ne oldu? Aynada tanımadığım ama birlikte yaşadığım bu yaratık kim? Biliyorsun, bipolarlık, alkol, intihar bu hikayenin tamamı değil. Daha sakin, mutlu günler de var. Sadece hayatta kalmadım ben. Güzel bir hayat inşa ettim. Bu yüzden iyiyim. Neden bu filmi çekiyorsun? Bu filmi yapmak korkunç, zor, kıymetli, hassas ve gerekli. Bu yüzden. Başlamanın vakti gelmedi mi?